İnflamatuar bağırsak hastalıkları, ince ya da kalın bağırsağı tutan otoimmün hastalık dediğimiz, yani bir nevi vücudun kendi dokularını, organlarına karşı mücadele ettiği, savaş açtığı bir hastalıktır. Bu grup içinde iki önemli hastalığımız var. Bir, ülseratif kolit dediğimiz kalın bağırsağı tutan ve kalın bağırsakta yaygın ülserlerle, kanamalarla seyreden hastalık ya da Crohn hastalığı dediğimiz bütün ince bağırsakları ya da kalın bağırsakları tutabilen ama en sıklıkla ince bağırsağın son kısmında görülen hastalıktır. Tabii burada karar mutlaka bir gastroenterologla beraber bu kararı vermek lazım. Bu hastaların takiplerini ve medikal tıbbi tedavilerini genellikle gastroenteroloji uzmanları yapmaktadır. Eğer ülseratif kolitte genellikle tıbbi tedaviye cevap alınamıyorsa, yani bunun bir takım ilaçları, meselesin gibi, Prednol gibi, kortizon gibi ya da Remicade gibi bir takım ilaçlar uygulandı ama bunlara cevap alınamıyorsa, yeterince hastanın konforu sağlanamıyorsa bu hastalarda cerrahi tedavi düşünülmelidir. Bazen toksik beokolon dediğimiz hastanın toksik bir tabloya girip kalın bağırsakların oldukça genişlediği durumlarda acil cerrahi tedavi gereksinimi ortaya çıkabilir. Bu hastalardaki cerrahi tedavi çok özellikli bir tedavidir. Ki ülseratif kolit nedeniyle yaptığımız cerrahide kalın bağırsağın tümünü çıkarmaya çalışırız. Son yıllarda rektumu, yani kalın bağırsağın son kısmını, bir kısmını koruyoruz. Çünkü koruduğumuz hastalarda ameliyat sonrası gerek dışkılama sayısının daha az olması, gerekse dışkı inkontinans dediğimiz dışı ve gaz kaçaklarının daha az olması nedeniyle eğer çok fazla etkilenmemişse rektum ya da kalın bağırsağın son kısmını, etkilenmeyen kısmını korumaya çalışıyoruz. Ama bu kısımda daha sonra hastalığın ülseratif kolitin gelişeceğini bilerek bu hastaları takibe alıyoruz. Crohn hastalığında ise cerrahi tedavi ancak komplikasyon oluştuysa, yani bir darlık oluştuysa ve bu darlık tıbbi tedaviyle açılmıyorsa ya da bağırsak delinmesine bağlı apse gelişmişse, bu hastalarda da cerrahi tedavi Crohn hastalığında ancak komplikasyon gelişmişse yapıyoruz ve olabildiğince az bağırsak kısmını çıkarmaya çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki Crohn hastalığı genellikle yaşam boyu devam edebilecek ve zaman zaman tekrarlamalarla gidecek bir hastalık. Onun için zorunlu olduğumuz zaman tedavi uyguluyoruz. Bazen Crohn hastalığında makat bölgesinde bir takım rahatsızlıklar, füsüller gelişebiliyor ki buralara yaptığımız müdahalelerde tekrarlama ihtimali biraz daha yüksek. Yani özet olarak Crohn hastalığında zorunlu durumlarda yapıyoruz. Ülseratif kolitte tıbbi tedaviye cevap vermemişse, uygulanacak tedavilere cevap vermemişse cerrahi tedavi yapıyoruz. Cerrahi tedavi hastalıklı organ olan kalın bağırsağın çıkarılması olduğu için hastalıktan kurtarıyor kişiyi ama yapılacak cerrahi büyük bir cerrahidir. Bazen bu cerrahi sonrası özellikle sık dışkılama gibi problemler yaşanabilir.